Evet, şimdi şarkımızın Mi Phrygian modunda akorlara sahip olacağını, bu modda rotasını belirleyeceğini söylemiştik, karar vermiştik. Şimdi portemizde ölçü olarak 6-8'i benimsemiştik. Eğer bu gamın içerisinde arızalar olsaydı bemol veya diyez şeklinde nota donanımı olarak portede bu bilgilerin de yer almasını beklerdik. Ancak şimdi biz Mi Phrygian bu modda şarkımızı yapacağımız için normalde mi minörde bildiğiniz gibi fa diyez arızası vardır sadece. Gam'daki geri kalan seslerde arıza yoktur. Şimdi fa diyez yani ikinci ses, mi minör gamının ikinci sesi olan fa diyez yarım ses pesleştirildi. Fa haline geldi. Mi Phrygian modunu elde ettik. Mi Phrygian modunda hiçbir arıza kalmadı ve şu anda donanımımızda da arıza görmüyoruz onun için. Şarkımızda hangi akorları kullanabileceğiz? Şimdi bunun da müzik teorisinde kuralları var tabii ki. Şimdi Mi Phrygian'ın seslerine bakacağız. Mi'den başlıyoruz. Bu bir gam. 7 sesten oluşuyor. Daha doğrusu 7 artı 1 bir de oktavını katarsak 8 sesten oluşuyor. Mi'den başlıyoruz. Mi triyat akor kurmaya çalıştığımız için gamın diyelim ki birinci, üçüncü ve beşinci seslerini aldık. Ne oldu? Mi, sol, si. Mi, sol, si bize hangi akoru verdi? Mi minör akorunu verdi. Sonra Mi Phrygian gamının ikinci sesine geçiyoruz. Fa diyezdi, fa oldu. Dolayısıyla onu da şöyle yazalım. Fa, la, do. Hangi akoru bize verdi? Fa majörü verdi. Sonra Mi Phrygian'ın üçüncü sesi. Mi, fa, sol. Sol'ü ele aldık. Sol, si, re. Hiçbir arıza olmadığı için rahat rahat yazıyorum bunları. Sol, si, re bize hangi akoru verdi? Sol majör. Sonra dördüncü sese geldim. Gamın dördüncü sesi olan la'ya geldim. La'yı yazdık. La, do, mi. La, do, mi bize la minör akorunu verdi. Gamın 2, 3, 4, 5. sesine geldik. Si'yi buraya yazdık. Si, re, fa. Si, re, fa bize hangi akoru verdi? Tabii ki başlı başına bir konu bu. Müzik teorisinde aralıklar çok önemli. Normalde triyat akoru kurmak istediğimiz zaman birinci ses üzerine 1,5 ses ilave ettiğimiz zaman ardından da 2 ses ilave ettiğimiz zaman bu bize minör akor verir. Burada başlangıç olarak bakınız si, re. Si ile re arası 1,5 ses. Yani şurası şöyle gösterelim 1,5 ses. Yani minör akor gibi başlıyor. Ama re ile fa arası burada 2 olması gerekirken ne olmuş? Yarım ses pesleşmiş. Bu da bizim fa diyezden düşen yarım ses pesleşen fa akorumuz. Bu aralıkta 2 yerine 1,5'a inmiş. Dolayısıyla bu akorun, bu triyat akorun beşlisi yarım ses pesleşmiş, eksilmiş. Bu si minör akoru değil ama si minör eksik beşli olarak biz bunu yazarız. Ve gamın 1, 2, 3, 4, 5, 6. sesine gelelim. Do sesine geldik. Şunu biraz tabii porteyi uzatmamız gerekecek yer yetmeyeceği için. Evet, do'yu hemen yazıyoruz buraya. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Dediğim gibi bu konuları sonradan daha detaylı işleyeceğiz. Do, mi, sol bize do majör akorunu verir. Ve son olarak da gamın 7. sesi re'dir. Re'yi de hemen şuraya yazalım. Re, fa, bir çizgi atıyoruz buraya. Re, fa, la. Re, fa, la da bize re minör
akorunu verir. Yani baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane akor çıktı karşımıza. Bu 7 akor, 7 birbirinden farklı akor, gamın içindeki her bir 7 farklı sesin karşılığı olarak mi Phrygian modunda hangi akorların kullanabileceğini bize gösterdi. Bu tamamen müzik teorisindeki aralık kavramından yola çıkarak bulduğumuz akorlar. Şimdi bu akorlarla oluşturacağımızı biz şarkımızı anladık ama kesinlikle bunun altını çizmek istiyorum. Bu bize rotayı veriyor. Şarkımızda kullanacağımız melodiye eşlik etmek üzere bu akor dizisinden yararlanacağız ama kesinlikle söylüyorum, vurguluyorum, bunlarla sınırlı değiliz. Yani bu ne demek oluyor? Yine mi tonunda mi doğal minör akor dizisinden, mi melodik minör dizisinden, mi armonik minör dizisinden vesaire vesaire biz başka akorları ödünç alabiliriz. Diyelim ki burada 1, 2, 3, 4 dizinin 4. derecesi veya 5. derecesi ni başka bir akor dizisinden ödünç alabiliriz. Bunlar tabii ki belli kurallar çerçevesinde yapılacak şeyler. Kafaya göre şarkımıza akor koyamayız. Neden? Aslında koyulmaz mı? Tabii ki müzikte, sanatta kesin kural diye bir şey yoktur. Koyabilirsiniz ama belirleyici olan kuralların ötesinde kulaktır. Ve bu kuralların dışında eğer çok istisnai bir durum değilse bu, kulağınıza zaten ton dışına çıktığınız için çok da iyi gelmeyecektir. Yani burada söylemek istediğim bu akorları kullanacağım. Bunun dışında akor kullanabilir miyim? Evet, az önce söylediğim gibi hep birlikte göreceğiz.